Değerli gönül dostlarım, hepinize merhaba. Bugün sizlere şimdiye kadar edindiğim tecrübelerden yola çıkarak son derece kuvvetli, son derece koku oranı yüksek ve arkadaşlar gerçekten de sazanın dikkatini çekmeyi başaran bir hamur karışımı hazırlayacağım. Burada malzemelerimizi görüyorsunuz. Birazdan malzemelerimiz hakkında tek tek bilgi vereceğim sizlere. Hazırlanış hakkında gerekli ince detaylar vereceğim. Bu hamurun hangi meralarda kullandığı ile ilgili bilgiler vereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2, 4, 6, 7, 8, 9 parça malzememiz var. Bu malzemelerin tek tek nasıl ayarlanacağını, miktarlarını size burada göz kararı yapacağım. Siz kendiniz kamp durumunuza göre, kamp sürenize göre bir gün, 2 günlük kamplarınızda ne kadar malzeme kullanacağınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben burada sizlere göz kararı, şimdiye kadar edinmiş olduğum tecrübelerden yola çıkarak bir hamur yapacağım. Bu hamurun da bu videodan sonrası itibariyle aynı hamur malzemesinin boylu videosunu da sizler için hazırlayacağım inşallah. Şimdi sizlerle birlikte hamur karışımımızı hazırlamaya geçiyoruz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bol avlar diliyorum inşallah. Şimdi malzemelerimizi bir tanıyalım. Ne kullanacağız bir görelim. Şu anda gördüğünüz gibi hepsi göz kararınca ayarlanmış malzemelerimiz. Sırayla başlayalım şuradan. Burada ilk olarak görmüş olduğunuz, şöyle sizlere göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar mısır kırığı. Bunları yemcilerden bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi diri mısırın burada kırılmış halini görüyorsunuz. Bu son derece etkili yemlerimizden bir tanesi. Bu özel hamurumuz için olmazsa olmaz ürünlerimizden bir tanesi. Bunun miktarı şuradaki kabaca görüyorsunuz. 300-400 gramlık bir malzeme. Biz bunu şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 15-20 atım yani yaya 15-20 kere basabileceğiniz kadar elde edebileceğiniz bir hamur hazırlamak için şu anda göz kararınca kullandığımız malzemelerden bir tanesi mısır kırığı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taneleri iri. Normalde küspede, mısır küspesinde kullanırken bu şekilde kullanıyorlar imalatçılar. Mısır kırığını bu şekilde küspenin hamuruna katıp küspe eridikçe bu partiküllerin dökülüp sazanın ve balıkların yemesini sağlayan mısırın görüntüsü gördüğünüz üzere bu şekilde. Birinci malzememiz buydu arkadaşlar. Bunu kenara koyalım şöyle bir. Değerli arkadaşlar, değerli üstadlarım. İkinci ve yine çok etkili. Ben birinci, ikinci, üçüncü diye sıralıyorum ama yanlış anlaşılmasın. Yani o ilk birinci olacak diye bir şey yok. Sonuçta bunların hepsi birbirine karışacak. Ben şu anda görmüş olduğunuz gibi ekran üzerindeki sıralamaya göre gidiyorum. Yani özel bir sıralama yapmıyorum. Hepsi birbirinden değerli ve hepsi birbirine bağlantılı bir zincirin halkası gibi. Biri birinden ayrıldığı zaman arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle tam anlamıyla verim alamıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi ikinci malzememiz arkadaşlar buna fenli yem de diyorlar. Bu karışık son derece ama son derece yine etkili olan bir yem. İçerisinde buğday kırığı, mısır kırığı, çekirdeğin kabukları, yani gerçekten çok güzel karışık olan bir yem. Yine hayvanların tükettiği fenli yem dedikleri bir yem. Bu da ikinci yemimiz arkadaşlar. Mısır kırığının içine girdikten sonra zaten içindeki buğdaylar ve içindeki çekirdek kabukları yine çok güzel bir bütünleşik durum oluşturuyor. Bu da özellikle kokusu. Yani şöyle bunu aldığınız zaman zaten bir koklayın. Gerçekten de mükemmel derecede bir aroması var. Hamurla bütünleştikten sonra içine yumurtayı aldıktan sonra çok güzel bir aroma yakalanıyor. Ve gerçekten partikül ve dağılma olayları özellikle alan yemleme konularında da çok etkili bir yem bu. Bunu sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Fenli yem olarak geçiyor bu da. Yemcilerde. Bunu da koyuyoruz. Arkadaşlar hepimizin bildiği civciv yemimiz. Bakın bunun farklı farklı şekilleri var. Bu civciv yemi normalde civcivlere
suyla karıştırılıp mama yapılıyor. Küçük civcivlerin yemesi için. Adı o yüzden civciv yemi zaten. Bunun içerisinde de hayvanların doğal beslenebileceği, hayvanların küçüklükte beslendiği mama tarzında yapılan yemler için kullanılan bir yem. Bütün sazan üstadlarımız bilir ki civciv yemi olmazsa sazan hamurunun pek bir anlamı olmaz. Bu da yine ayrılmaz bütünlerimizden bir tanesi arkadaşlar. Bunun içerisinde de mısır partiküllerini görüyorsunuz zaten. Bunun en büyük etkisi arkadaşlar, hamurla bütünleştikten sonra şu görmüş olduğunuz gri renkli olan alan, yani gri renkli olan görüntüsü hamura asıl rengini veren malzemelerden bir tanesi arkadaşlar. Bizim hamurumuz hamur kıvamını aldıktan sonra çok farklı bir renk alacak. Yani sarımtırak olacak ama yine de böyle kahverengi tonlarda olacak, bilginiz olsun. Şöyle üçüncü malzememizi de koyalım. Değerli dostlarım, bunun gerek kıvamını gerekse yoğunluğunu ayarlamak için bildiğimiz buğday unumuz var. Bunun fazla detayına gerek yok. Burada sizlere vereceğim bir tavsiyem var. Teknik bilgi olarak söylüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle unu hamuru kararken değil, hamuru kardıktan sonra, hamur kıvamını elde ettikten sonra hamurumuzun gevşeme ve hamurumuzun sertliğini en son bununla ayarlıyoruz. Yani hamur kararken unu da beraber dökmeyeceğiz. Biz bu hamuru karacağız. Hamurun yoğunluğunu ayarladıktan sonra bakacağız ki çok sert oldu. Hiç katmayacağız bile. Bakacağız ki biraz yumuşak oldu. Bu durumda ne yapacağız? Yaydan hemen düşmesin diye unumuzu katıp gerekli kıvamımızı yakalayacağız. Bu zaten buğdayın özü, buğdayın kendisi. Bunun amacı normalde arkadaşlar suya düştükten sonra su direkt unu emdiği için bu da ne yapacak? Beraberinde hemen hamur dağıtmaya başlayacak. Hamur o yüzden çabuk dağılıyor. Aslında hiç un katmasanız bile yeri var ama illaki kıvamını her daim tutturamayabilirsiniz. Ya da yazın özellikle avlanırken havalar çok sıcak oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Güneşin altında duran hamur hemen gevşeyiveriyor. Orada diğer hamur malzemelerimiz de yoksa ne yapacağız? Mecbur un kullanıp durumu ayarlayacağız. Sertliğini ve kıvamını bununla vereceğiz. Unumuzla vereceğiz. Unumuzu da koyduk. Arkadaşlar gelelim palet yemimize. Bakın bu da civciv yemi malzemesine yapılıyor ama içinde farklı gıdalar daha var. Burada arkadaşlar bu özellikle et tavuklar için. Et tavuklarının yediği bir yumurta yemi diye de geçer bu normalde. Et tavuklarının yediği bir yem. Tabiri caizse protein tarzında bir yem. Normal kümes hayvanlarının normal yemlik durumlarına katılarak onların yumurtlama verimini artırmak için kullanılan bir yer. Görüntüsü palet yem. Aslında civciv yemiyle hemen hemen aynı derecede. Sadece fabrikasyon bir görüntüsü var. Palet şeklinde vermişler. Bu şekilde kullanılıyor. Bunu da koyduk. Değerli dostlarım, işte şimdi bu gördüğünüz malzeme birçok sazan üstadımız, birçok sazan avcısı kardeşimiz, büyüğümüz, değerli ustalarımız bunu belki yeni görüyorlardır. Belki de şimdiye kadar arkadaşlar hiç denenmemiş olan bir yem. Arkadaşlar bunu şöyle baktığınız zaman ne olduğunu anlamak gerçekten biraz güç. Yani parça parça partiküllü bir görüntüsü var. Değerli dostlarım, bunu biz edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda ortaya çıkarttık. Yani Sazancı İsmail Yüksel kanalı olarak hem sazan avına katkımız olsun diye hem de sazan avcılarımızın verimini artırmak için arkadaşlar hamur malzemesinin artık bundan sonra ayrılmaz bir ürünü olacağına inandığım bir malzeme. Değerli dostlarım, bu gördüğünüz tuzsuz çekirdektir arkadaşlar. Tuzsuz çekirdek, evet. Tuzlu değil, bakın. Tuzlu iyi değildir. Çünkü tuzlu kavrulduğu için yağ özelliğini kaybedecektir. Bu görmüş olduğunuz tuzsuz çekirdektir. Biz bunu robotta çekip gördüğünüz gibi hamur malzemesine uygun hale getirip bunu bu şekilde kullanacağız. Değerli dostlarım, bunu elinize alın, bir koklayın. Koklayınca ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Zaten şu görüntüsünü gördüğünüz zaman birçok avcı üstadım anlayacaktır. Bildiğiniz ayçiçeği küspesinin ezilmiş hali gibi. Ama tamamen biz bunu ne yaptık? Kendimiz bu hale getirdik. Ayçiçeği küspesi fabrikasyon olduğu için onda sadece kabuk
malzemesi var. Bunda çekirdeğin içi de var arkadaşlar. Çekirdeğin içiyle beraber. Yani bir çekirdeği ayıtlamadık. Çekirdeği olduğu gibi robotun içine atıp bu robottan bunu bu şekilde getirip gördüğünüz gibi baya kıvamına gelmiş yani. İyice hamur olacak şekilde gelmiş. İyice küçülttük. Elinizden geldi küçültün çünkü kabuk kalmayacak. Minik minik kabuklar kalmış. Biz bunu hamurumuza karıştıracağız. Ve işte burada hamurumuza esansı verecek en kuvvetli kokulardan bir tanesi. Tekrar ediyorum arkadaşlarım. Değerli üstadlarım. Bu arkadaşlar tuzsuz çekirdeğin robottan çekilmiş hali. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada yine 2 tane malzememiz var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bu gördüğünüz sıvı. Değerli dostlarım, bu hepimizin elde edebileceği bir sıvı. Ne diye sorduğunuzda hemen cevabını verelim. Bu arkadaşlarım mısırın kaynattıktan sonraki suyu. Bakın şu görmüş olduğunuz kaynamış bir mısır. Kaynamış mısırı biz yani yumuşama kıvamına geldikten sonra yine robotla çekip bakın gördüğünüz gibi iyice parçaladık. İyice böyle hamura girecek şekilde hale getirdik. Ve bunu tabii kaynatırken ilk 10-15 dakikada bu görmüş olduğunuz esansını aldık. Yani tabiri caizse arkadaşlar bu mısırın özü şu anda bunun içerisinde. Mısırın zaten kokusu apayrı bir güzel. Sazanın olmazsa olmazı. Sazanın en sevdiği ürünlerden bir tanesidir mısır. Biz burada ne yaptık arkadaşlar? Bunun suyunu boşa götürmüyoruz. Bu suyunu küçük böyle 250 ml'lik bidonlara koyup hamurumuzu kararken bir tane, duruma göre 2 tane olarak da kullanabiliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben genelde bunu böyle fıs fıs tarzında bir küçük bidonun içine koyuyorum. Yaya basarken yayın durumuna göre, yayın aromasına göre bunu da yayın üstüne sıkarak aroma verip daha etkili olmasını sağlıyorum arkadaşlar. Bunu denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Mısır malzememizi de gösterdik. Gördüğünüz gibi. Değerli dostlarım, ilk etapta sıvı kullanmayacağız. Hamurumuzu kararken önce yumurtalarımız var. Yumurtayı olduğu gibi, yani sarısını ayırmıyoruz, beyazını ayırmıyoruz. Olduğu gibi yumurtayı kullanacağız. Şu anda ben de dediğim gibi yaklaşık böyle bir 20-25 atımlık bir hamur için günümüzün yarısını götürecek kadar bir göz kararı hamur yapıyorum sizlere. Zaten biz kendimiz bunu hemen karadıktan sonra ne yapacağız? Kullanacağız ve Allah'ın izniyle inşallah verimimizi alacağız. Şunu belirtmek istiyorum değerli dostlarım. Bu balık işinde gerçekten ama gerçekten şu ifadeyi kullanmayı istemiyorum. Birçok sazan hamur yapan değerli üstadlarım, birçok sazan avı yapan değerli sazan avcıları, bizim gönül dostlarımıza hitap ediyorum ben bütün videolarımda kendilerine. Gönül dostlarımdan şunu istemiyorum arkadaşlar. Yani şunu yapmaları kesinlikle yanlış. Biz arkadaşlar nasip kısmına inanıyoruz. Biz şans kısmına inanmıyoruz. Değerli dostlarım, nasip sudaki balıkla pazarlık olmaz. Önce sebebine sarılıyoruz. Sonra Cenab-ı Allah nasibini ederse oltamızın ucuna nasibimiz takılıyor ve onu alıp gelip arkadaşlar limitler dahilinde çoluğumuza çocuğumuza bir farklılık olsun diye, bir yönümüzün farklı olsun diye o lezzeti Cenab-ı Allah bize sunmuş. Biz de o lezzetten faydalanıyoruz. Bazı videolar görüyorum ben. Hamur yapmışlar. Sazan garantili hamur denmiş. Değerli dostlarım, yani bilmiyorum ama nasibinizde yoksa isterseniz gidin oltanızı sazanın burun ucuna bırakın. Yine de o balığı yakalayamazsınız. Bizim burada amacımız sizlere her işte olduğu gibi, bir Müslümanın her işinde olduğu gibi sebebine sarıldıktan sonrasını biz sizlere göstereceğiz. Sebebine sarılalım, emeğimizi verelim. Gördüğünüz gibi ondan sonrası için zaten eğer ki nasibimizde varsa alacağız. Ha bu şu demek değildir. Bu iş nasipse o zaman direkt oltaya atalım yemsiz. Nasipse gelir, nasip değilse gelmez. Öyle bir dünya yok tabii ki de. Öyle bir dünya yok. Sonuçta sen işe gitmeden maaş alıyor musun hemşerim? Almıyorsun. Bu da onun gibi bir şey. Önce çalışacaksın, emeğini vereceksin, takdirini Cenab-ı Allah'tan bekleyeceksin. Durum bundan ibaret. Değerli dostlarım, lafı fazla uzatmadan artık bu işin noktasını koyalım.
Şöyle hemen sırasına göre değil, normal kabalama döküyorum arkadaşlar. Önce mısır kırığımızı döktüm. Şöyle hepsini kullanmayacağım. Çünkü hamur malzemesini hani ziyan olmasın. Biz yetecek kadar olduğu için yarısını döktüm arkadaşlar. Yarısı kadar bana yeter şu anda. Mısır kırığımı döktüm. Arkasından fenli yemi dediğim yemimizi üstüne döküyorum. Yine yarısını kullanıyorum. Dediğim gibi bu tamamen sizin kamp durumunuza göre kullanacağınız durumlar. Öyle zamanlar gelecek ki şöyle güzel nasipler aramak için ben şimdi kullandım belki 250-300 gramlık malzeme ama siz birer kilo kullanacaksınız. Belki o bile yetmeyecek yani. Değerli dostlarım hemen civciv yemimizi karıştırıyorum. Onu da döktük. Hemen palet yemi. Onu da kullanıyorum. Bakın gerçekten bunu yapınca göreceksiniz. Hani dediğim gibi balık yakalamak nasip bir şeydir ama bu nasibin gerçekten de sebep boyutuna sarılmanın en etkili yollarından bir tanesi değerli dostlarım. Şu anda biz gerçekten de sazan avcıları olarak sazanı yakalamanın, nasipse sazanı yakalamanın en etkili yollarından bir tanesini size sunuyorum arkadaşlar. En büyük silahlarımızdan bir tanesi olan arkadaşlar tuzsuz çekirdeğimizi de döküyorum. Bakın görüyorsunuz. Kendi başına bir renk veriyor zaten bu. Bunu ben böyle kullanıyorum. Siz ne kadar çok kullanırsanız o kadar etkili olacağını size baştan söylüyorum değerli dostlarım. Şimdilik böylece ben göz kararı koydum. Bakın unumuzu dökmedim. Vanilya gibi, arkadaşlar şeker gibi, sarımsak gibi bu tür şeyler kullanmıyorum değerli dostlarım. Hiçbir avımda daha ben sazan hamuruna vanilya kattığımı bilmem. Vanilya katanlar balık yakalamıyor mu? Yakalıyor. İşte arkadaşlar orada olay ne biliyor musunuz? Bakın ben iddia ediyorum. Ben Konya'da ikamet eden bir arkadaşınızım, bir kardeşinizim. Bizim burası Göller bölgesi arkadaşlar. Afyon sınırına bağlı. Biz Akşehir ilçesinde ikamet ediyoruz. Bizim burası Göller bölgesidir. Ve emin olun bizim burada Konya sınırıyla Afyon sınırı arasında arkadaşlar yani onlarca barajımız var. Onlarca baraj var. Biz bu barajların hemen hemen hepsinin tadına baktık. Ve nitekim ben bu yemi arkadaşlar kullandığım sürece Cenab-ı Allah'ım beni daha hiç avımdan boş çevirmedi. Gerçekten söylüyorum bakın yanımdaki değerli üstadlarımla avlanırken, değerli ustalarımla avlanırken onlar da bana aynı şeyleri söylüyorlar. Yani burada bu hamur malzemesini ben kullandığım zaman emin olun her daim önde oluyorum. Her daim nasibim daha çok açılıyor. Burada gerçekten de bunun etkisini sizler de göreceksiniz. Burada yapmış olduğumuz karışım zaten emin olun şimdiye kadar yapılan sazan hamurlarının en etkilisi olduğunu bakın iddia ediyorum. Ben şu anda YouTube kanalımda bunu sizlerle paylaşacağım. Ve şunu da iddia ediyorum arkadaşlar. Şu anda YouTube kanalında sazan avıyla meşgul olan, sazan avına gönül vermiş değerli üstadlarıma buradan hepsine selam, hepsine kucak dolusu selam ve sevgi gönderiyorum. Hepsi takdir edecek. Hepsi benim bu konuda arkadaşlar ne kadar iddialı olduğumu ve bu konuya, bu işe ne kadar gönül verdiğimi hepsi görecek. Hepsinden bunu denemesini rica ediyorum. Yani gerçekten şiddetle de öneriyorum. Arkadaşlar ben burada tamamen hayvansal ürünler kullanıyorum. Bu hamuru bakın iddia ediyorum biraz komik olacak ama inan ki benim yani şöyle kokladığım zaman insanı dahi teşvik ediyor arkadaşlar lezzeti. O derece yani. Bakın o derece. Ben bunları bir de arkadaşlar deneysel olarak kullanıyorum. Benim akvaryum balıklarım var. Ben bu hamuru akvaryum balıklarımın üzerinde deneye deneye bu hale getirdim. Bakın ben vanilyalı hamur yaptım. Hayvanlar ağzına bile değdirmediler. Bu hamur yaptıktan sonra balıklar birbirini yiyecek. Bunun da size videosunu çekeceğim. Yani kanıtlayacağım. Benim burada size anlattığım durumların hepsini size kanıtlayacağım arkadaşlar. Bu hamurun ne kadar etkili olduğunu siz göreceksiniz. Şu anda tamamen son derece orijinal, son derece bağımsız ve ilk defa bu ürünlerle belki yüzleşiyorsunuz. Birçoğunu biliyorsunuz. Civciv yemini biliyorsunuz, mısır kırığını biliyorsunuz. İşte efendim fenli yem biliyorsunuz. İşte ben sana ne ekledim bunun yanı sıra? Çekirdeği ekledim arkadaşlar. Ayçiçek çekirdeğini ekledim. Şimdi burada yumurtaları şöyle yan tarafa alayım. Değerli dostlarım,
Burada kaynamış mısırımızı şimdi ilave edeceğim. Bakın bu da robottan çekilmiş. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Bakın şunu şöyle yaptığım zaman bu bile hamur oluyor arkadaşlar. Yani ben bunu eğer ki yani sadece mısır, bakın ne diyorum, bölgesel olarak hamur yaptığımı söylüyorum sizlere. Bölgenizin tabanı arkadaşlar taşlık olabilir. Yosunluk olabilir. Kamış, böyle su yosunlu olan bölgeler olabilir. Benim size tavsiyem değerli dostlarım, eğer avlandığınız yer gölet değil, barajsa hiçbir barajdaki balık buna hayır diyemez. Eğer göldeyse bakın göl için farklı hamurlar öneriyorum. Göl için elbette bu da iş yapar ama farklı bir yöntemimiz var göl için. Onu da sizlerle daha sonra paylaşacağım. Türkiye'nin hangi barajına giderseniz gidin, Türkiye'deki hangi sazan potansiyeli olan yere giderseniz gidin, bu hamuru deneyin. Siz de etkisini göreceksiniz. Ve eğer erinmez yorumlarımıza yazarsanız artık bir teşekkür de bizlere çok görmezsiniz değerli dostlarım. Evet, şu malzememizden de eklememizi yapalım. Gördüğünüz gibi mısırımız, kaynamış mısırımız. Bakın şu anda taze, hepsi taze arkadaşlar. Şuna dikkat. Size en çok önereceğim, en çok yani dikkat etmenizi isteyeceğim nokta. Bakın diğerleri zaten hepsi kuru malzeme. Yani taze malzeme. Öyle beklemiş, bayatlamış şey malzemesi değil yani. Ama bu arkadaşlar beklemeye gelmez. Dip friziniz varsa dip frize koyun. Daha sonra yapacaksanız. Hamuru her daim taze yapmak zorundasınız. Normalde arkadaşlar ben bu videoyu size burada çekiyorum. Ben genelde hamurlarımı gittiğim göletlerden, gittiğim barajların suyundan da katmak zorunlu olarak arkadaşlar yapıyorum. Yani hamura mutlaka göl suyunu eklemek zorundasınız. Bu hamurun içerisinde sazanın bölgesinde tehlike oluşturacak, sazanı iteleyecek, yani sazanın bu bölgede tehdit olduğunu algılayacak bir durum söz konusu değil. Aksine arkadaşlar yem attıktan 15-20 dakika sonra bölgeyi ortalama 7-8 metre alanını çok net bir şekilde, olağanüstü bir şekilde koku yayıp o hayvanı oraya aynı mıknatıs gibi çeken bir hamur yapıyorum sizlere. İşte görüyorsunuz. Bütün malzemelerimi karıştırdım. Şöyle bir harmanlayayım arkadaşlar. Daha yumurtalarımı kırmadım bakın. Daha yumurtaları hiçbiri kırmadım. Şöyle birbirine bir harmanlayayım. Yumurtalarımı kıracağım üstüne. Yumurtayla iyice bir marine edeceğim. Yumurtayla marine ettikten sonra arkadaşlar işte görmüş olduğunuz mısır suyumuz. Bakın şu an hiçbir su kullanmıyorum. Mısırın kendi suyunu, yani kaynamış olan kendi mısırın özünü kullanacağım ve de yumurta kullanacağım arkadaşlar. Bu ikisiyle kıvamı yakacağım. Bakın un katmadım. Vanilya katmadım. Ekstra herhangi bir şey katmadım. Bakın şu anda yanımda olsanız, yani bakın daha hiç hamur kıvamına bile gelmedi. Her şey normalde partikül halinde. Yani sizlere ne diyeyim, olağanüstü bir koku var arkadaşlar. Şu anda bu karışımın içerisinde yani gerçekten insanın böyle hoşnut ediyor arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki şu anda kokusu. Yani sürekli böyle koklayasınız gelir. O derece yani. Bu böyleyken bir de düşünün. Birazdan hamur olan halini göreceksiniz. Ve rengini göreceksiniz. Tam bir şeyle, doğayla böyle koordinasyonlu. Yani hani kamufle gibi bir görüntü elde edeceğiz. Bakın şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Şunu gördünüz. Bu halindeyken alan yemlemesinde kullanabilirsiniz. Roketleriniz içerisine doldurun arkadaşlar. Oltanızın mesafesine göre, oltanızın kalitesine ve gücüne göre değerli dostlarım. Bunu bu haldeyken bakın daha yumurta falan kırmadan. Şöyle bir kaç oltanız var diyelim mesela. 4 tane oltanız var. Zaten limitlerimizde kaç tane? 4 olta kullanıyoruz biz normal şartlarda. Bunu hani kanunen bu şekilde 4 oltaya müsaade ediyorlar. Değerli dostlarım, 4 tane oltanız var. Yani olta başına 2'şer roket sallasanız bunlardan, suyun derinliği diyelim ki 7-8 metre. Roket patladığı andan itibaren 7-8 metre alandaki alana nereden baksanız hemen hemen 5-6 metre yayılabilir. Yani yere böyle düşerken 5-6 metre yayılabilir. Zaten balığı şöyle bir yarım saat içerisinde o bölgeye toplayacağınıza adım gibi eminim. Sizler de bunu deneyerek göreceksiniz zaten.
Hayvan oraya gelip bunları yemeye başlayınca hamurunuzun da ucundaki kullandığınız malzeme boncuk olabilir, boylu olabilir, mısır olabilir, solucan olabilir, makarna olabilir. Tamamen tercihe göre, tamamen bölgenin alışkanlık durumuna göre ve emin olun güven duyacak sazan. Bölgeye güven duyacak. Hayvan bunu yedi. Yedi ne olacak? Herhangi bir zararı yok. Tam tersine hoşuna gidecek. Bakın sazan çok obur bir hayvandır. Emin olun bak şu anda şuradan bu kadar malzeme var değil mi? Nereden baksanız 1 kilo malzeme var şu anda burada. Belki daha fazla. Arkadaşlar 2-3 tane sazan bunu 15-20 dakika içerisinde duman eder. Duman eder arkadaşlar. Bunu 15-20 dakika içerisinde bunu duman eder. Ve şunu asla unutmayın. Ben edindiğim tecrübelerle konuşuyorum sizlere. Hani arılar var ya arılar. Bildiğiniz bal arıları. Bal arısı ovaya, araziye çıktığı zaman bir çiçeğin üstüne konduğu zaman ya da o etrafta çok çiçek varsa diğer arıları Cenab-ı Allah'ın ona vermiş olduğu yetenekle ne yapar? O bölgeye toplar, çağırır. Yaymış olduğu o enerjisiyle, o şeyle, dalgasıyla, sinyal dalgasıyla. Sazanın sinyal dalgası ne biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, sazanın da sinyal dalgası o dudağının altında ve üstündeki bulunan bıyıklar var ya, bıyıklar. Cenab-ı Allah onu boşuna mı yarattı zannediyorsunuz? İşte o bıyıklarla bölgenin güvenliğini diğer hayvanlara sinyal vererek oraya toplar. Düşünün bakın, gölünüz diyelim karşıdan karşıya 100 metre ya da 200 metre, eni diyelim 1 kilometre. Emin olun bölgeye gelen 2-3 tane sazan oraya 1 saat sonra gönderdiği sinyalle orayı var ya balık cennetine çevirir. Balık deryasına dönür o bölge. Emin olun olta bile yetiştiremezsiniz. Bakın bir oltanız böyle balık çekerken diğer oltanızın yattığı çok zamanlar gelecek. O zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Değerli arkadaşlarım, şimdi hemen bu karışımımızı şöyle bir hemen hamur kıvamına getirelim. Yumurtalarımızı bir tek tek kıralım. Yumurtanın olduğu gibi arkadaşlar sarısını beyazını değil, olduğu gibi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada yumurtanın özelliği ne? Niye biz sazan hamuru yaparken yumurta katıyoruz? Onu sizlere izah etmek istiyorum. Arkadaşlar yumurta bildiğiniz gibi protein. Yani hemen hemen bunu her hayvan yer. Yani insanoğlu bile yiyor yani. Neden? Hayvan mı yemeyecek? Burada hamur malzememize yumurta katmamızın sebebi sarısının rengini görmüş olduğunuz gibi normal beyaz akının da yapışkan özelliğinden dolayı yumurtamızı kullanıyoruz. Bakın ben dediğim gibi göz kararı yaptığım için şu anda 4 tane yumurta kırdım. Arkadaşlar sazan hamurunda ne kadar çok yumurta o kadar çok hamurunuzun kalitesini arttırır. Bunu asla unutmayın. Ben yatıya gideceğim. Örnek veriyorum. 2 günlük av yapacağım. Doğru mu? 2 günlük bir avıma arkadaşlar birinci günde nereden baksanız 10 yumurta. İkinci günde de 10 yumurta kıracak kadar yani yarıma 20 yumurta almadan yatıya gitmem. Bunu baştan size söyleyeyim bakın. Bir günlük av yapacaksan 10 yumurta bir kere götürmek zorundasın arkadaşlar. Yani bunu niye söylüyorum? Bu işe gönül verdiyseniz bu işin sırrının en büyük özelliklerinden bir tanesi de yumurtanın fazlalığıdır. Çünkü yumurta arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hamura kattığı o aroma, hamura kattığı protein değeri. Tabiri caizse biz şu anda ne yaptık arkadaşlar? Hamurumuzu harmanladık. Yumurtayla da arkadaşlar artık taşlandırıyoruz. Böyle algılayabilirsiniz. Şimdi bir hamurumuzu bir yavaş yavaş karalım. Şöyle bir kıvam durumuna kendiniz bir bakın. Nasıl bir hale gelecek? Sizler bir seyredin bakalım. Ben de şöyle bir karmaya başlayayım. Yavaş yavaş. Değerli dostlarım, görüyorsunuz. Yani bu iş gerçekten de hani böyle yeni başlayan değerli kardeşlerim olacak. Yeni başlayan böyle gönül vermişler olacak. Benim bu hamurumu denedikten sonra belki bizler gibi sazan avına merak saracaklar. Bakın bizim YouTube kanalımızda bazen böyle hiç olmadık yorumlar alıyoruz. Hiç olmadık işte böyle istekler alıyoruz. Mesela değerli vatandaşlarımızdan diyor ki bir sazan hamuru yapar mısın? Bize bir gönderebilir misin tarifini diyor. Kendilerine söz vermiştim. Kanalımızdaki abonelerimize. Sizlere son derece etkili, son derece kuvvetli bir sazan hamuru yapacağım diye. Bakın arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Size sözümü tuttum. Yani sizler için son derece etkili bir sazan hamuru
tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. YouTube kanalı olan değerli üstadlarım var. Sazan avıyla uğraşan, bu işe gönül vermiş. Yine buradan hepsine kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kendileri de illaki takdir edeceklerdir. Bu hamuru bir denesinler. Ondan sonrası itibariyle kendileriyle biz konuşuruz zaten. Bilgi paylaşımında bulunuruz. Bakın şu anda arkadaşlar hamur yumurtanın verdiği yetkiyle size şöyle söyleyeyim. Görüntü yapısıyla arkadaşlar tamamen partikül halinde. Yani suda zaten bunun kıvamını verdikten sonra en son dediğim gibi sertliğine göre, durumuna göre ne yapacağız? Unumuzu verip unla beraberinde bunu değerli dostlarım sizlerle kıvam ayarını yapacağız. Ve ondan sonra zaten sizler de göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar benim yan tarafta şu anda mısır suyum bekliyor beni. Önce ne yapıyorum? Yumurtanın akını, yumurtanın sarısını hamura iyice bir yediriyorum. Şimdi sizlere bilerek en son söylemek istedim bunu. Bakın ben şu anda çiğ malzeme kullanıyorum. Yani buradaki kullandığım malzemeler yumurta hariç. Neydi arkadaşlar? Civciv yemeğiydi, fenli yemeğiydi, çekirdek kabuğumuzdu. İşte efendim neydi arkadaşlar orada? Mısır kırığımızdı, haşlanmış mısırımızdı. Sadece içerisinde haşladığım ne var? Bir mısır var. Yani kaynattığım sadece bir mısır var. Arkadaşlar şimdiki hali ne kadar etkili biliyor musunuz? Hemen hemen %50 etkili. Bunun %100 etkili olması için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim. Özellikle civciv yemini, mısır kırığını ve yumurta yemini arkadaşlar haşlamanız lazım. Avlak bölgesine ne yapacaksın? Küçük bir konserve gibi bir şey olur. Böyle bir kap, metal bir kap. Eskimiş bir tencere tarzı bir şey olacak. Bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunu avlak yerinize götüreceksiniz. Orada odun mevcuttur zaten. İşi şansa bırakmak istemiyorsanız evinizde yapacaksınız. Evinizde arkadaşlar bunu özellikle bahsetmiş olduğum malzemelerinizi kaynatacaksınız. Kaynattıktan sonra bu hamuru avlak meranızda karacaksınız. Oranın da suyunu kullanmak şartıyla. Niye? Şimdi arkadaşlar civciv yeminin ben şu an çiğ kullandım. Mısır kırığını çiğ kullandım. İşte çekirdeğini çiğ kullandım. Yumurta yemini çiğ kullandım. Onlar çiğken ayrı bir koku veriyor. Yani şu anda mesela bakın ben hemen hemen hamura kaç santim hemen hemen bir 30-40 santim uzaktayım. Yani şu anda gerçekten burnumu zorluyor. Lezzetli bir koku, kötü bir koku değil. O derece güzel kokuyor. Kaynattıktan sonra koku oranı %100 artacak. Yani bir kattığınız bütün malzemelerin kokusu içerisinde dağılacağı ve birbirine iyice yapışacağı için son derece bütünlük sağlamış olacak ve olağanüstü bir koku yakalayacaksınız. Yani işin sırrı bu bahsetmiş olduğum malzemelerinizi kaynatmanız lazım arkadaşlar. Kaynatır bu hamur bu şekilde karmaya devam ederseniz mükemmel bir sonuç alacağınıza adım gibi eminim. Şimdi yumurtayı iyice yedirdim. Mısır suyumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 250 ml bir mısır suyumuz var. Bunun da kıvamı size kalmış. Bunun da yoğunluğu size kalmış. İşte bakın bu bildiğiniz esans. Akraktör var ya akraktör. Gidip de yani belki imkanınız olur belki imkanınız olmaz. Arkadaşlar doğal akraktör. Mısır suyunun gördüğünüz gibi iyice artık şekil bulmuş hali. Tam böyle şurup. Bakın ben bunu bu şekilde karayım. Artık tamamen moda girecek. Şu anda görüyorsunuz. Bakın rengi değişmeye başladı. Çünkü artık içine bir sıvı kattım. Sıvı katınca iyice cıvıklaşacak. Bu da birbirine iyice yapışmasını sağlayacak. Şu anda ben sizlere video çektiğim kadarıyla yani sizlere yansıtmak istediğim kadarıyla olan kısmı gösteriyorum ki sizler bunu dediğim gibi kaynatıp yaptığınız zaman sonucun daha etkili, daha başarılı olduğunu göreceksiniz. Yani malzemeyi kaynatıp böyle kullanın. Nasıl kaynatacağız? Civciv yemini normal suyla kaynatacaksınız. Kıvamına gelince şöyle bakacaksınız iyice patlıyorsa hemen onu böyle süzeceksiniz. Şöyle ince süzgeçle suyunu süzün. Suyunu sakın atmayın Kaynamış suylarını sakın atmayın. Onların her biri özel bir esans sahibi. Yani suyu atıp posasını alırsanız
özelliğini kaybedersiniz. Kaynattığınız her ürünün suyunu böyle küçük bidonlarınıza koyun. Akraktör olarak kullanın. Emin olun çok etkili olacak. Yani yanınızda diyelim ki civciv yemi yok. Civciv yemini unutmuşsunuz. Ama neyiniz var? Civciv yeminin daha önce kaynattığınız suyunuz var. Emin olun onun yarısı kadar iş yapacaktır. O kokuyu verin, gerisini boş verin arkadaşlar. O koku çok önemli. Bakın arkadaşlar. İyice birbirine yediriyorum. İyice birbirine gidiyorum. Rengini görüyor musunuz? Bakın rengine bakın. Birbirinden bağımsız, birbiriyle böyle tam anlamıyla iç içe geçmiş çok farklı bir ürün arkadaşlar. Görüntüsüne bakabilirsiniz. Bu şekilde. O şimdi rengi nasıl yansıyor bilmiyorum ama tam bir kahverengi görüntüsü var. İyice bir karalım. Şimdi birazdan da içine un ilave edeceğim. Unla da kıvamını yakalayacağım. En son halini sizlerle paylaşacağım. Evet. Şimdi unumuzu verelim artık. İyice bu kıvama geldi. Az bir şey un ekleyeceğiz arkadaşlar bunun içerisine. Tamamen arkadaşlar sizin elinizin durumuna göre. Yani unumu şöyle ilave ediyorum. Bakın bunu tamamen artık sertleştirmek için. İyice birbirine yedirdim. Bakın çok az bir şey katıyorum. Fazla un katmayın. Yani yayda duracak kadar. Yayın hemen salmaması için. Yay dibe ulaşasıya kadar, gölün dibine ulaşasıya kadar arkadaşlar ne yapacaksınız? Onun yayda kalması lazım. Doğru mu? O yüzden de bu hamurun sertliği, bu hamurun kıvamını unla. Bazı arkadaşlarımız mısır unu katıyor. Olmaz mı? Olur. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın mısır ununun kokusu gerçekten de hamurunuzun kalitesini düşürür. Bunu asla unutmayın. Niye? Bunu neye dayanarak söylüyorum? Arkadaşlar denedik ve gördük. Yani bakın ben bu hamurun aynısını mısır unuyla da yaptım. Hani sarımsı bir renk yakalamak için. Ama emin olun şu kokuyu yakalayamadım. Yani bu kokuyu bana veremedi. Ve emin olun avım da pek bereketli geçmedi. Yani diğer arkadaşlarım benim bu gösterdiğim hamurun aynısını yaptılar. Onlar bereketli geçti avları. Aynı yere olta atıyoruz. Yani gerçekten de ben verim alamadım. Sonra yani mısır unu yaptım. Yani denemek için yapıyorum. Sonuçta biz kendi hamurumuzu zaten biliyoruz. Kendi hamurumuza zaten güveniyoruz. Burada kendi yaptığımız hamurun kuvvetini de etkisini de biliyoruz. Sonra arkadaşlar tekrar orada hamur kırmak zorunda kaldım. Şu anda size vermiş olduğum tarifi bir de orada yaptım. İnanır mısınız? Yani bu kadar mı etki eder ya? Yanımdaki arkadaşlarım oltalar var. Onlar boyuna balık yakalıyor. Ben yani içine mısır unu kattım diye benim oltaya vuruş gelmiyor. Yani bu kadar malzeme içinde mısır unu katmam bu kadar mı etki dedim. Yani bu kadar olmaması lazım dedim. Ya inanmazsınız. Bir daha hamur karmak zorunda kaldım. Aynı bu yaptığım şeyi bir daha yaptım arkadaşlar. Allah meramda. Yani beyaz una bu sefer kardım. Emin olun etkisini yarım saat içerisinde gösterdi ve yani gerçekten çok şaşırdım. Bu kadar etki edebileceğini hiç düşünmüyordum. Gerçekten de bazen arkadaşlar macera aramamak gerekiyor. Bir seri yakaladığınız zaman o seriyi bozmayın. Arkadaşlar hamuru kardıktan sonra şu anda hamur kıvamına geldi diyelim, örnek veriyorum. Bunu var ya hemen yağ takıp böyle yaya basıp hani atmak biraz aceleci bir davranış olabilir. Sizden tavsiyem bu hamur bu şekildeyken aynı böyle şey yapması için biraz hani mayalanması için bırakırlar ya böyle annelerimiz falan. Hamur biraz bekler böyle kendi moduna girer. Bu hamur avlak bölgenizde ağzını kapatın. Gerekirse poşete koyun. Bakın acele etmeyin. 15-20 dakika kıvamını aldıktan sonra arkadaşlar beklesin poşetin içinde. İyice bütün bu malzemeler birbirine bir özleşsin. Birbirine bir bağlansın. Birbirine bir girsin. İyice bir arkadaşlar ne olsun? İçindeki sıvıyı emsin tüm malzemeler. İçinde ne kadar az sıvı kalırsa hamur o kadar esaslı, o kadar kaliteli olur değerli dostlarım. Bunu asla unutmayın. Şimdi hamurumuz şu anda göründüğü üzere moduna girmiş durumda. Ben şu anda orta ayar bir sertlikte yaptım.
Yani şöyle görün. Bakın arkadaşlar. Şu anda elimde eldiven var. Normal şartlarda arkadaşlar bir hamuru şöyle sıktığınız zaman bakın hemen düşmesi lazım. Eğer hamur hani eldivenden dolayı şu anda belki yapışmıyor olabilir ama ben size işin yani kıvam durumunu anlatmaya çalışıyorum. Hamuru sıktınız, bıraktığınız zaman hamur düşecek. Eğer hamur düşmüyorsa arkadaşlar kıvam tam denk olmamıştır. Ununu biraz daha arttırmaya devam edin. Hamur çünkü elden düşecek. Peki gelelim sudaki erime noktasına. Arkadaşlar yaya bastınız. Yaya hamurunuzu sıktınız. Hamuru ayarladıktan sonra bakın şunu yapmaya çok özen gösterin. Asla ama asla hamur malzemesinin sağında, solunda, önünde, arkasında yayınız asla gözükmesin arkadaşlar. Yayınız gözükmesin. Yayınız gözükürse bakın sazan dediğimiz hayvan gerçekten de olağanüstü zeki bir hayvan. Yani bölgesindeki yabancı maddeyi çok iyi bilen bir hayvan. Ya siz kendiniz için düşünün. Evinizde oturuyorsunuz. Şöyle önünüzde halınız var. Halınızın üstünde küçük bir çöp parçası var. Bunu hemen gözünüze görürsünüz değil mi? Gözünüze çarpar hemen. Dikkat edersiniz yani. Hayvan da öyle. Yani bölgesini adı gibi biliyor. Belki sizin hamur attığınız yerden günde 100 kere, 1000 kere geçiyor bu hayvan. Ne yapıyor? Bakıyor ki orada ne var? Bir malzeme düşmüş. Zaten suya bir malzeme düştüğü zaman bu hayvanlar otomatik olarak oraya bir yöneliyor. Acaba ne düştü, ne oldu, ne bitti gibisinden. Oraya bir yöneliyor. Gezerken eğer bir yiyecek, işte gördüğünüz gibi bu şekilde bir hamur, böyle koku veren bir madde gördüğü zaman önce hiç ses seda çıkartmadan orayı bir terk ediyorlar. Yani yanına bile geçmiyorlar. Üstüne bile varmıyorlar. Zamanla hamurunuzun kalitesi işte oraya dikkat çektiriyor. Hamur eğer etkili bir hamursa bu gördüğünüz hamur gibi arkadaşlar ne olacak? O bölgeye bu hayvanlar çekecek. Bakın bunun içerisinde tam 9 tane malzeme var. 9 tane orijinal birebir sazan ustalarımızın, sazan üstadlarımızın ve bu işe gönül vermiş değerli büyüklerimiz ve küçüklerimizin hepsinin onadığı, hepsinin bu konuda hemfikir olduğu malzemeler kullandım sizlere. Vanilyaymış, sarımsakmış, özel akraktörlermiş, işte efendim gıda boyalarıymış. Arkadaşlar elbette yaptıklarınızda iş yapıyor olabilir bölgesine ve merasına göre. Ben iddia ediyorum. Bakın arkadaşlar. Ben sizin yaptığınız hamurla sizin barajınızda avlanayım. Bakın bunu ben kendimizi övmek için söylemiyorum. Sadece bir bilgi paylaşıyorum. Eğer saygı duyarsanız. Sizin avlak yaptığınız, sizin av yaptığınız yere ben bu hamurla geleyim. Siz de benim avlak yerime kendi yapmış olduğumuz o gıda boyalı, o vanilyalı hamurlarla gelin. Arkadaşlar çok özür dileyerek söylüyorum. Emin olun bu hamur sizin bölgenizde daha etkili olacaktır. Sizin hamurunuz bizim bu bölgelerimiz için ya da Türkiye'nin birçok bölgesi için emin olun iş yapmayacaktır. İşin içine kimyasal girerse bu iş bozulur arkadaşlar. Bakın ben yakaladığım balıklara otopsi yapmasını seven bir adamım. Yani şöyle çocuklarıma balık pişirmek istediğim zaman, çocuklarımın canı balık istediği zaman balığı temizlerken arkadaşlar balığın bağırsaklarına bakmayı çok severim. Neden? Ya benim hamurumu yemiş mi yemiş mi? Ben hep bunlarla yola çıktım arkadaşlar. Birçok hamur denedim. Birçok arkadaşlar yani böyle işlem yaptım hamur üzerinde. Şimdiye kadar temizlediğim hayvanların hiçbirinin bağırsağında zerre misal hamur görmedim. Ama arkadaşlar son 3 yıldır, bakın son 3 yıldır ben bu hamurla avlanıyorum. Gerçekten size bunu da kanıtlayacağım. Av yaptığım yerden canlı canlı bakın canlı canlı hani eve getirirsin olma canlı canlı orada bir nasip olur limitler dahilinde balık pişirirsek sizlere ben balığın karnını canlı canlı açacağım pişireceğimiz balığın ve bağırsaklarına bakmanızı isteyeceğim. Ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Hayvan bağırsaklarını çakmış bu hamurla. Yani o kadar çok yemiş ki daha neresine yiyor bilmiyorum. Gelip bir de bizim oltamızdaki yemlerimizi yiyor. O derece demek ki seviyor bu hayvan bunu. Bu kanıtlanmış. Hatta sazanı boş verin. Ben tatlı su kefallerinin bağırsaklarında bile bunu gördüm arkadaşlar. Bakın tatlı su bağırsakları bunun midesine çakmış. Resmen çakmış ya böyle bir şey olamaz. Yani bu kanıtlanmış, delillenmiş. Hem balıklar tarafından hem de avcılarımız tarafından arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim. Sazancı İsmail Yüksel kanalında sizlere böylesine yani değerli bilgilerle, böylesine arkadaşlar
faydalı bilgilerle daha karşısına çıkmayı çok ümit ediyorum. İnşallah bakın burada sizlere edindiğim tecrübeler dahilinde bir hamur videosu yaptım. İnşallah takdirlerinize sunuyorum. Kanalımıza siz değerli izleyicilerimi, siz değerli üstadlarımı, bu gönüle, bu işe gönül vermiş değerli büyüklerimi, değerli küçüklerimi bekliyorum. Bilgilerimizi beraber paylaşalım, beraber büyüyelim. İnşallah beraber nice avlara. Bakın arkadaşlar, şöyle söylüyorum sizlere. Genç nesilimiz, özellikle genç nesilimizi böyle sportif alanlarda avcılığa alıştırmak, özellikle balık avcılığına alıştırmak gerçekten değerli kardeşlerim çok önemli. Bakın balık avcılığı insanı, özellikle gençlerimizi, bakın ben gençlerimizi görüyorum. Arkadaşlar kahveler, oyun salonları, ne kadar böyle gençlerimizin geleceğini baltalayan yerler varsa gençlerimiz hep oralarda. Bakın kardeşlerim, bu sporu, bu hobiyi, yani bilmiyorum ama edinen kim varsa. Bakın ben kendim şahsen yıllardır, 7 yaşından beri yapıyorum ben bunu. Bu avcılığı. Cenab-ı Allah yani fıtratıma böyle bir yaratılış sunmuş. Ben bu işi gerçekten gönül vererek yapmak istiyorum. Gönül vererek yapıyorum. Arkadaşlar biz yani doğru dürüst kahvehaneye gitmiş insanlar değiliz. Doğru dürüst böyle ne bileyim zamanımızı şurada geçirelim, burada geçirelim diyen insanlar değiliz. Yani hayatımızın en büyük alanını kaplayan yerlerden bir tanesi işte bu avcılık konusu. Bakın nasibimiz için gidiyoruz yollara. Ve arkadaşlar balık avı bizi hem doğayla buluşturuyor. Gidiyoruz hiçbir şey yakalayamasak bile bakın bu yemlerle o merayı yemliyoruz. Küçüğü büyüğü bundan faydalanıyor. Bazen olmuyor mu? Elbette oluyor. Cenab-ı Allah nasip etmedikten sonra senin bu hamurun o bölgeye sadece yemlemek için kullanmış oluyorsun. Bize bundan gurur duyuyoruz. Bakın ben nereden baksanız denemek amaçlı şu anda 1-1,5 kiloluk bir malzeme kullandım. Ben ava gittiğim zaman nereden baksanız ortalama 5-6 kilo malzeme kullanıyorum. Cenab-ı Allah bana 2 tane balık nasip eder, 3 tane balık nasip eder. Belki etmez. Eyvallah deyip geçiyoruz. Ya nasip deyip çıkıyoruz, ya nasip deyip geliyoruz. Ama gerisinde bıraktığımız tabiata verdiğimiz olağanüstü bir faydamız var arkadaşlar. Yani bizler sayesinde, bizler gibi bu işe gönül vermiş ustalarımız, büyüklerimiz sayesinde biz gittiğimiz her alana fayda veriyoruz. Bölgemizi temiz tutuyoruz, çevremizi temiz tutuyoruz, doğaya aykırı bir şey yapmıyoruz, doğamızı temiz tutuyoruz. Yani her şeyinde faydamız var. Ve bunu da gördüğünüz gibi böyle sonuç itibariyle balık yakalayarak da noktalarsak işte biz balıkçılar olarak en mutlu biziz yani. Başka bizden mutlusu yok. O derece söyleyeyim arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, değerli ustalarım, sizlerle hem muhabbet tarzında hem de görmüş olduğunuz gibi bilgi paylaşımı olarak ve şimdiye kadar edinmiş olduğum tecrübe doğrultusunda bir sazan hamuru yapmaya çalıştım. Bunu sizlerin takdirine sunuyorum. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İnşallah yorumlarımıza, bu videonun yorumlarına dönüşlerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı da sizlerden istirham ediyorum. Bizleri takipte kalın. Çok güzel paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Çok özgün paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Bakın bu gördüğünüz sazan hamuru şeklinde olan bir hazırlığımızdı. Arkadaşlar ben sizlere küspe yapmasını da göstereceğim. Hani bundan sonra kendi küspenizi kendiniz yapacaksınız. Son derece etkili bir küspe yapacağım. Onu da göreceksiniz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz hamurumuzun da aynı materyaller kullanarak daha ince partikül haline getirerek bunun size boylisini yapacağım. Göreceksiniz. O da çok güzel bir iş çıkaracak. Bunları da siz kendiniz takdir edeceksiniz. Değerli kardeşlerim, şu anda videomuzu noktalamadan önce siz değerli izleyicilerime buradan sevgi dolu mesajlarımı iletiyorum. İnşallah bu videoyla Sazancı İsmail Yüksel kanalını tanımış olacaksınız. Ve sizler de kanalımıza abone olarak bizlerle beraber yani sizlerle beraber büyük bir aile olup daha nice videolarla, daha nice avlarla sizlerle ben bir arada olmak istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun inşallah.